Herkese merhaba. Bugün Bursa turumuzun ilk noktası Tophane olacak. Müzeleri gezeceğiz. Saat Kulesi'ni göstereceğim. Size eşsiz Bursa manzarasını göstereceğim. Daha sonrasında Atatürk Evi Müzesi'ne geçeceğiz. Oradan zamanımız kalırsa Pirinçhan, Kozağan, Ulu Cami turumuz olacak. Birkaç adım yürüyorsunuz ve Osmanlı tarihinin en önemli iki isminin bulunduğu yerdesiniz. Bir tarafta Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Osman Gazi, hemen yanında ise Bursa'yı fethederek Osmanlı'nın ilk başkent haline getiren Orhan Gazi. Şimdi Orhan Gazi'nin türbesinin içindeyiz. Buraya geldiğinizde aslında sadece tarihi bir yapı gezmiyorsunuz. Yaklaşık 7 asır öncesine uzanan Osmanlı tarihinin önemli bir bölümünün tam ortasında bulunuyorsunuz. Orhan Gazi döneminde Osmanlı artık küçük bir uç beyliği olmaktan çıkıp daha güçlü ve düzenli bir yapıya doğru ilerlemeye başlamıştı. Bursa'nın fethi de bu sürecin en önemli dönüm noktalarından biri. Şimdi karşımızda Bursa'nın kurtuluş mücadelesinde şehit olan askerlerin anısına yapılmış şehitlik var. Tophane'yi gezerken tarih gerçekten her adımda karşınıza çıkıyor. Az önce Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin, ardından oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini gezdik. Hemen birkaç adım ilerlediğimizde ise bu kez karşımıza Bursa'nın simgelerinden biri olan Tophane Saat Kulesi çıkıyor. Aslında Tophane'nin en güzel tarafı da bu. Birkaç dakika içerisinde
Osmanlı'nın kurucusundan günümüze uzanan farklı dönemlerin izlerini görebiliyorsunuz. Törenden törene buradayım. Vay be, manzaraya bak. Bulunduğumuz yerin Bursa'ya bakması da oldukça anlamlı. Çünkü aşağıda gördüğümüz bu şehir Osmanlı'nın ilk büyük merkeziydi. Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinden sonra şehir Osmanlı'nın ilk başkenti oldu. Bir de bulunduğumuz konum gerçekten çok özel. Şöyle Bursa'ya doğru baktığınızda şehrin ne kadar geniş bir alana yayıldığını görebiliyorsunuz. Belki de Tophane'yi ziyaret ederken sadece türbelere değil, bulunduğunuz yere ve manzaraya da biraz zaman ayırmak gerekiyor. İzmir'e gidiyorsun mu? Evet evet, rezervasyon yaptırman gerekiyor. Başlayabilir miyiz diye düşündüm de. Ne yapayım erken? Buradan ineceğiz. Aşağı mı? Buradan değil, ileriden iniş olması lazım. İleriden yamaça. Aynen. Yamaç kafenin oraya ineriz. Oradan Zafer Plaza'ya geçeriz. Hanlar var oğlum, hanlar var. Ulu Cami Aynen. var. Ulu Cami'ye gidebiliriz. Yıldırım Beyazıt'ın şeyi Şey var, Pirinçhan'a girebiliriz veya var. Koza var. Kozağan'a girebiliriz. Kozağan da güzel. Aynen. Aa, buradaki kapıyı açmışlar. Normalde kapalıydı burası. Aynen. Baksana, kilidi bile üzerinde duruyor. Yok, şuradan çıkıyorduk. Burası Hayır. kapalıydı. Eskiden, çok eskiden. Kapı falan yoktu burada. Aha, ben liseye giderken 2001, 2003 o dönemlerde açıktı Evet. zaten. Aynen. Ya 2010'a kadar da bir şey yoktu. Sonradan kapandı. Sonrasında kapattılar. Şu kafeler mafeler olunca. Aynen. Yalnız zemin çok kötü ya, kaygan. Spor ayakkabı var ama yine de Hiç kaymayalım diye. yan yan basmak lazım Evet, ki tutun. kaymasın. Yok yok, rahat ol. En fazla soluğu Zafer Plaza'da alırız. Zaten gideceğim yer orası. Oh neyse atlattık. Şuradan Ulu Cami'yi de göstereceğim. Evet al işte. Tamam. Evet, tam karşımda, muhteşem. Karşımda Pirinçhan'ı görüyorsunuz. Arkasında Koza Han. Onun yanında sağ tarafta Ulu Cami'yi görüyorsunuz. Bursa'nın en önemli tarihi yapıları bunlar. Burada. Gelin hadi. Buradan. Bugün Bursa'da bulunan Atatürk Evi Müzesi'ndeyiz. Hazırsanız birlikte müzeyi gezelim. Sonradan bakayım. Teşekkür ederim. Şimdi burada kabul salondayız. Burası misafirlerin ağırlandığı bölüm. Şu mobilyalara baktığınızda aslında dönemin ev yaşantısı hakkında da küçük bir fikir edinebiliyorsunuz.
Burası kabul salonu. Burası evin yemek odası arkadaşlar. Şöyle etrafa baktığınızda buranın sıradan bir müze odası olmadığını daha iyi hissediyorsunuz. Çünkü burada sergilenen eşyaların büyük bölümü Atatürk'ün kullandığı orijinal eşyalardan oluşuyor. İnsan ister istemez yaklaşık 100 yıl önce burada yaşananları ve yapılan sohbetleri hayal ediyor. Burası evin dinlenme odası arkadaşlar. Şöyle etrafa bakınca insan ister istemez o dönemi hayal ediyor. Bu evde geçirilen zamanları, yapılan sohbetleri düşünüyorsunuz. Tarihi yerinde görmek gerçekten bambaşka bir his. Burası yaver odası arkadaşlar. Atatürk'ün yanında görev yapan yaverlerin kullandığı bölüm. Evin her odası aslında bize o dönemde burada nasıl bir yaşam olduğunu biraz daha yakından gösteriyor. Şimdi evin daha özel bölümlerinden birindeyiz. Burası Atatürk'ün yatak odası olarak düzenlenmiş. Burada da insan ister istemez biraz daha yavaş konuşmak istiyor. Çünkü sadece bir eşya ya da bir oda görmüyorsunuz. Yaklaşık 100 yıl önce burada yaşanmış bir dönemin izlerini görüyorsunuz. Burası Atatürk'ün çalışma odası arkadaşlar. Şöyle etrafa baktığınızda insan ister istemez burada geçirilen zamanı hayal ediyor. Bir masa, birkaç eşya ama aslında hepsi bizi yaklaşık 100 yıl öncesine götürüyor. Benim için buranın en güzel tarafı tarihin sadece kitaplarda olmadığını size tekrar hatırlatması oldu. Birkaç oda geziyorsunuz ama aslında Bursa'nın Cumhuriyet tarihindeki önemli dönemlerinden birinin içerisine giriyorsunuz. Eğer yolunuz Bursa'ya düşerse bence burayı mutlaka listenize ekleyin. Giriş ücretsiz, bilginiz olsun. Zafer Plaza gördün mü? İlk aklıma gelen şey Louvre Müzesi, Fransa'daki. O da buna benziyor. Aynen. Sadece camları şeffaf. Aynen. Nostaljik. Aynen. Bizim nostaljik trenimiz de burada. İstersen geçelim o taraftan. Aradan yeriz. Oradan Aynen. geçeceğiz. Zafer'in içini çekeceğim diyorsa ama Yok. Zafer'in için çekmeyeceğim. Bugün hafta sonu olmasına rağmen çok da kalabalık değil. sakin. Millet Aynen. tatilde var. Şemsiye bile açmışlar. Ya bak, şemsiye gerçekten hani bizde eleştirirler ama Yok güzel. normalde anlamda çok mantıklı bir şey. Mantıklı bir şey. Japonlarda mesela özellikle çok fazla şemsiye kullananı görebilirsin. Aynen öyle. Yazın özellikle. Onlarda da şöyle bir inanış var. Bronzlaşmak, çirkinleşmek anlamına geliyor. Aynen. Parlak seviyorlar. Aynen, o yüzden. Ama sadece o açıdan bakmamak lazım. Mesela Güneşten orada ciddi şey anlamda koruyor. biz diye düşündüm. Evet. Buraya mı? Tamam, bir saniye geliyorum. İçecek. Tabii nerede tabii. yenir gibisine. Aynen. Buralar zaten belediyeye ait. Belediyenin Gerçekten böyle uygun imkanları fiyatları falan. olduğunu falan düşünen turistler Aynen. gelenler. Yeme içme En için azından gerçekten böyle mantıklı. Hani bilinçaltına o işliyor ya şeyler. Tabii ki. Önemli yani. Vicdansız. Sen yedin o yesin biraz. Esiyormuş burası ya. Yukarılar sıcaktı lan. Bir gün Serdar abiyle geldik işte, burada tost almıştık şeyde, şu yan tarafta. Tostu da güzeldi. Hoşuma Ha. gitmişti. Ha, şu yan tarafın güzel. Aynen. Ama şişirmasyon. Şey de güzel oluyor ya, simit ayran. Ha. Ama şey olacak. Tereyağlı simit olacak. Aynen, Böyle aynen.
Nisaniyede açılmış bizim anneannenin oraya. Aga 10 numara bak. Şeye Öyle geliyorduk. Değil yani. Burada Abdal'a geliyorduk. Simit şey Of, yemeye, hala tahin var yemeye. oğlum. Hala var. Aynen. Muhteşem. Turşu suyu, turşu. Turşu suyu. Şalgam da güzel gider be. Yok yok oranın şeyi turşu suyu Aynen, ya. aynen. Eski. Şey Aynen var. aynen. Varsa kahvaltı tabak menüleri falan Evet, var. burada Bunları da kahvaltı ekleyebilirsin. yapabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Güzel fast food yerleri var. Öğretmen evi. Öğretmen eviymiş gerçekten. Benim hiç. Defalarca önden geçtim, ismini ilk kez fark ettim. Geçen neredeydik? Biz şu karşıdaydık değil mi? Aynen. Orada yedik. Ha doğru. Bin dedim hesaplar gibi. Ama daha pişmemiş bu şey. Saat kaç ki bu arada? Şu yan tarafınki de güzel. Aynen o tarafa da bakabiliriz. Olur ya, sıkıntı yok. Mesajına bayağı bir sonra dön. Kameramın şarjı bitmek üzere olduğu için videomu burada sonlandırmak zorundayım. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olarak, yorum yaparak, beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.